Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü program konuğumuz profesyonel koç Selin Özen. Selin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Fatih Hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bugünkü konumuz çok özel bir konu aslında. İnsan kendini sevmezse yaşayamazmış, intihar edermiş, öldürürmüş derler. Kendini sevmek nedir diyerek bir başlayalım. Kendini sevmek aslında özünde tam anlamıyla kendiyle barışık olmak. Yani şu andaki oluş halini, bundan önce yaşadıklarını, deneyimlerini, iyisiyle, kötüsüyle, hatalarıyla, başarılarıyla, her şeyiyle bütüncül bir şekilde kendine yaklaşıp o halini sevme hali diyebiliriz. Kendini bütünüyle sevebilme hali. Peki kendini seven insan ne yapar? Kendini seven insan aslında kolaylıkla anlarsınız, hayatın tadını çıkarır. Kendini seven insan hayatı değerlendirir, zamanı kıymetlidir, gününü değerli geçirmeye çalışır. İşte bakarsınız beslenmesine dikkat eder, egzersizlerini yapar, meditasyonunu yapar, öğrenmeye çok açıktır, kendine vakit ayırır. Böyle sürekli kendi için yeni bir şeyler yapar ve aslında değişime de açıktır kendini seven kişi. Öyle de anlayabiliriz. Peki kendini sevmek için ne yapmak gerekiyor? Nasıl öğreniliyor bu iş? Ya kendini sevmek öğreniliyor biliyor musunuz? Ben burada böyle samimi bir şekilde anlatmak istiyorum aslında bunu. Çünkü hepimiz bu yollardan geçiyoruz. Yani Evet. ben de böyle kendimi severek, tam anlamıyla çok severek doğdum ve şu anda buradayım diyemeyeceğim. Dolayısıyla ben de bir yol izledim. Tabii ki yine bu herkesin kendi içinde bir işleyiş şekli var. Ben ilk önce kitaplarla yola çıktım. Sonrasında kendi üzerimde çalışmalar yaparaktan bunu nasıl öğrenileceğini gördüm. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Aslında hepimiz kendimizi sevdiğimizi sanıyoruz hocam. Evet. Biz aynaya baktığımızdaki görüntüyü seviyoruz belki de. Ya da üstümüze giydiğimiz kıyafeti seviyoruz belki de. Ama özünde kendini sevmek biraz da hiç suçlamamak da diyebiliriz. Kendine şefkat gösterebiliyorsa bir insan kendini seviyordur aslında. Öyle de anlayabiliriz. Peki insan kendini severse ne olur? Neyle karşılaşır? Kendinizi sevdiğiniz zaman sabah başka uyanırsınız. Güneş size daha çok parlar. Duymadığınız kuş sesini duymaya başlarsınız. Gökyüzü sizin için daha fazla anlam ifade eder. İnsanları sevdiğinizi fark edersiniz. Bakışlarınız değişir, enerjiniz değişir, yaydığınız manyetik enerji değişir, auranız değişir. Hayatınızda bir şeyler yoluna girmeye başlar. Ve şöyle, gidişatı kabule geçiyorsunuz hocam kendinizi sevdiğinizde. Kontrolden çıkmasına izin veriyorsunuz bazı şeylerin hayatınızda. Çünkü sevmediğiniz zaman kontrol ederek aslında mutluluğu sağlayacağınızı düşünüyorsunuz. Ama kendinizle barışık olduğunuz zaman bırakabiliyorsunuz. O hep bahsettiğimiz bırakma hali vardır ya. Bırakabiliyoruz ve aslında kabule geçiyoruz. O zaman ne oluyor? Rahatlıyoruz. Dışarıda biraz daha kaos devam ediyor ama biz içsel olarak daha hafifliyoruz diyebilirim. Aslında manevi boyutta bir olaydan bahsediyoruz aslında. Evet, kesinlikle. Peki kendini sevmenin yanlış anlaşıldığı noktalar nelerdir? Kendini sevmenin yanlış anlaşıldığı noktalar aslında biraz toplumsal bakarsak ortaya çıkıyor. Çünkü toplumda kendini seven insanı aslında bencil ya da işte ukala olarak bununla eşleştirebiliyorlar. Aslında ilgisi yok. Bu bambaşka bir şey, insanın bencil olması ya da ukala olması. Kendini sevmesi içsel olarak bir dönüşüm. Ama bencil olma diğer insanlara karşı gösterdiği bir adım, bir davranış. Bunu ayırt etmek gerekiyor orada. Hani çok ukala ya da işte çok bencil, her şeyi kendine göre yapıyor gibi. O kişi aslında merkeze kendini koyup kendi dışında kimseyi önemsemediği halidir bencil olma hali. Ama kendini seven insan bir insanın nasıl sevileceğini de daha iyi anlamıştır. Kendiyle diğerlerini de bir tutar, empatisi yükselir. Doğal olarak hani bu birbirinden farklı şeyler. Yanlış anlaşılmadığı nokta bu. İlişkilerde daha çok ortaya çıkıyor kendini seven insanla öyle yanlış anlaşıldığı kişinin ayırdı diyebilirim. Peki bir profesyonel koç olarak kendini sevmeye niyet eden bir insanın neler yapmasını önerirsiniz? Kendi üzerinde çalışmaya başlayacak tabii ki. Bunu nasıl yapacak? Yardım alabilir, kendine bir yol arkadaşı bulabilir. Biz bunun için varız. Doğru yolu gösterebilmek için. Ya da kendi doğru yolunu kendi de bulabilir. Aslında ilk önce niyet etmek gerekiyor. Niyet etmek için de insanın kendini sevmediğini kabul etmesi gerekiyor hocam. Her şey kabulle başlıyor. Tabii yani eğer kendini sevmediğini fark ederse kendini sevme niyetine girebilecektir değil mi? Evet. Bunu da nasıl anlayacak? İşte ilişkilerinde gözlemleyecek, kendi içsel konuşmalarını gözlemleyecek, hayata olan bakış açısını gözlemleyecek. Çünkü
Ne kadar negatif de oluyorsa, bakış açısı ne kadar negatifse burada bir şeylerin yanlış gittiğini anlayabilir aslında. Buna göre de kendi doğru yolunu çizebilir. Bunun için de tabii ki bir sürü teknik var, bir sürü yollar var. Kendine uygun olanı seçebilir kişi. Şimdi sizinle böyle bir yolculuğa başladık diyelim. Devam ettik. Kendimizi sevmeyi öğrendik. Her şey yolunda gidiyor ama sonra siz hayatınızdan çıkıyorsunuz ve bu artık kişinin kendisine kalıyor. Sürdürülebilir bir olay mı bu? Devam edilebiliyor mu? Sürdürülebilir bir olay zaten benimle yola çıktığında da iş kendisinde ki hocam. Yani kendi yapacak. Herkes zaten kendinden sorumlu. Ben ancak ona el uzatabiliyorum. Olduğu noktaya götürmüyorum. Ona görmediklerini gösterebilirim. Farkında olmadığı şeyleri gösterebilirim. Çünkü aslında evet buna biraz değinebilirim. Kişi kendi yetkinliklerinin çok farkında olmuyor inanın. Biz çok kıymetliyiz. Birçok özellikle geliyoruz dünyaya. Hepimizin harika özellikleri var. Ama bunlar bize ait olduğu için, hep cepte olduğu için biz onları unutuyoruz. Ben biraz da onları hatırlatıyorum diyebilirim. Şimdi ben mesela kendi mesleğimle ilgili olarak ben plastik cerrah olarak mesela insanların hayatına dokunuyoruz. Ama Evet. biz tabii bir şeyler yapıyoruz yani. Mesela memesi küçükse büyütüyoruz. İşte burnu büyükse küçültüyoruz faraza ya da işte yüzü sarkmışsa onları geriyoruz ki kişinin mutlu olması için aslında sağlıksal bir problem olmayabilir. Ama kişinin kendisini sevmesine fayda olmaya çalışıyoruz. Mesela bir erkek çok göbekliyse işte ne bileyim o göbeğinden rahatsız kendini sevmiyor, giyinmek istemiyor ya da şişman bir insan, obez bir insandan bahsediyoruz. Ne yapıyor? Bu kişi zayıflayınca kendini sevmeye başlıyor artık. Ama burada bir dokunuş var. Ama sizin yaptığınız başka bir şey. Bu aslında fikir planında, akıl planında. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi biz bir şey kattığımız için ister istemez kendisini sevmeye başlıyor. Peki bunu mental anlamda nasıl sağlayabiliyorsunuz? Hocam sizin yaptığınız işle kişi kendi bedenini sevmeye başlıyor. Evet. Benim bahsettiğim kendini sevmek bütüncül. Hani Evet. hem bedenini sevecek, Evet. hem iç dünyasını sevecek, hem o sizin hani operasyonunuza kadar geldiği kişiyi de sevecek. Yani sizin operasyonunuzda sağladığı oradaki yarardan önceki halini de sevecek. Yani oralara da götürüyoruz, bütüncül yaklaştırıyoruz. Hani hatalarıyla kendini sevecek. Çünkü neyi neden yaptığını anlayacak kişi. Yani kişi neyi neden yaptığını anlayacak, oralarda düzeltmeye gidecek. Belki de bugüne kadar kendi hayrına olmayan birçok davranış, düşünce içerisindeydi. Bunları görmesini sağlıyoruz. Onları hayatından çıkardıktan sonra daha çok kendini sevebilir hale geliyor. Çünkü dediğim gibi rahatlıyor. Hani olumsuzlukları kendi içinde barındırdığı o çekirdek inançları var, toplumdan bir sürü üzerine binen yükler var, yargılar var, şunlar bunlar var. Belki de kendisiyle ilgili olmayan birçok şeyi yüklenmiş durumda olabiliyor kişi. Kendini bu durumda sevmiyor. Biz aslında kendisiyle ilgili olmadığı şeyleri de fark ettiriyoruz orada. Ruhsal açıdan sizin de dediğiniz gibi hani siz bedensel, biz biraz da ruhsal da dokunuyoruz. Kişiler bazen kendilerine bir takım tabular koyuyorlar ya da bir takım klişelere bakıyorlar ya da toplumsal bir takım kurallara göre yaşamaya çalışıyorlar. Bu da otomatik olarak onların aslında kendini sevmelerine engel oluyor. Tabii yani ruh kısıtlanıyor hocam aslına bakarsanız. Evet. Yani yapmak istedikleri, düşünmek istedikleri o ruhun özgürlüğü kısıtlanıyor. O işte toplumsal baskılar, çekirdek inançlar. Biz bunu aslında aileden bile alabiliyoruz. Hani yetişkin olup da diğerlerinin bize söyleyeceklerine gelene kadar ailemizden aldığımız çekirdek inançlarımız olabiliyor. O bile bizi kısıtlıyor. Ne oluyor? Biz onlara göre davranmaya devam ettikçe aslında kendimize, kendi doğamıza aykırı bir şeyler yapmış oluyoruz. Ve bir sıkışmışlık yaşıyoruz orada. İç çatışmalar oluşuyor böylece. İç çatışması olan bir kişi kendisini sevmemeye başlıyor doğal olarak. Peki ne oluyor kendini sevmeyince kişi? Neyle karşılaşıyor? Hep negatiflikler, yani keyifsiz oluyor, tatminsiz oluyor. Kişi çok tatminsiz oluyor kendini sevmediği zaman ve daha fazlasını aldığında daha mutlu olacağını düşünüyor birçok konuda. O noktaya da gelemiyor. Aslına bakarsanız işte çok basit örneklerdir. Çok parası vardır, kişi çok zengindir, her türlü imkan sahiptir ama hala mutlu değildir. Çünkü hala içinde bir şeyleri halledememiş olabilir. Çünkü yani ruhsal olarak hala tam doyuma ulaşmamış olabilir. Dolayısıyla orada bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Bugünkü program konumuz profesyonel koç Selin Özen idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.